Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kurul ailesinin evine. Günlük hayatına hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Günlerdir uzaklardayız. Üzmikim, Üzmikim teyzelere bir merhaba de teyzelere. Merhaba teyzeleri merhaba. Ha? O yerdeki kartona yatmak istiyor şimdi teyzeleri. Çünkü annesi burada ayakkabıları yerine yerleştiriyor. Elif'in düğününe giderken götürmüş olduğumuz ayakkabıları falan, çantaları, kıyafetleri hepsini yerine yerleştiriyorum. Hadi dedim videomu başlatayım. Sizinle beraber halledelim bu işleri. Yani çünkü bir şekilde videomu başlatmam lazım arkadaşlar. Onu yapayım bunu yapayım derken gün hızla geçiyor. Şimdi Ali'nin ayakkabısını yerleştirdim. Şöyle bir çanta kullandım ben de düğünde arkadaşlar. Şöyle kahverengi elbisemle poşete girdi. Şöyle pırıltılı siyah bir çanta. Altına da siyah tek bantlı ayakkabı giydim arkadaşlarım. Bunu da yerine yerleştirelim. Şöyle çantalarımızın olduğu yere buralar karıştı. Buralara bir el atmak lazım uygun zamanda. Eskiyen çantaları çıkarmak lazım. Kadının işi hiç bitmiyor. Sizin de bitmiyordur. Bitmiyor, ben biliyorum. Bitmiyor. Yani bitiyor demeyin. Bitmiyor sizin de işiniz. Kapıyı çekip gidiyorsunuz bence. Çıkıyorsunuz iş bitti diye. Başka türlü bitmiyor çünkü. Çok şükür evimize geldik arkadaşlarım. Kahvaltımızı falan yaptık. Alişim tost yaptı sağ olsun. Sabahtan markete de gitti. Ben de bavulları falan böyle boşalttım. Oğlum boynuna geçeceğim. Rahat edemezsin öyle. Bavulları boşalttım. 2 kere makineyi çalıştırdım. Siyahlılarım yıkandı. Şimdi renklilerim yıkanıyor. Evde de çamaşır vardı. Elif'in düğününde biliyorsunuz kahverengi elbiseyi giydim. Alişim bu elbiseyi çok yakıştırdı, beğendi. Dur üzüm dur, tırnak takma anne. Bu elbiseyi giymiştim. Şimdi bunu da kirliye atalım. Dur çocuğum, tırnak takma. Sonra işimize devam edelim. Arka balkonu temizleyebilirsem, demirinin tozunu falan alabilirsem çamaşırları balkona asmak istiyorum. Çünkü kurutmayı falan bu havada çalıştırmak istemiyorum. Kurutmada kuruyana kadar balkonda çok daha hızlı kuruyacaktır çamaşırımız. O yüzden balkona asasım var. Minnoşları odaya kapatmam lazım. Peşime getiremem. Çamaşır asmak zaten minnoşlardan dolayı biliyorsunuz çok asamıyorum. Değil mi annem? Değil mi yavrum? İyi bal çocuğum, bir görseniz halini. Göstereyim size halini. Şu elbiseyi de kirli sepetine atayım. Heh, bakın teyzeleri. Ben size video çekerken Üzüm Efendi de orada öyle poşetlerle uğraşıyor. Ayakkabıların kutusunu ayırdık, öyle çöpe gidecek. Üzüm Efendi bekliyor başında işte. O zaman Yeliz bacınız devam etsin. Teyzeleri lokumu da özlediğinizi düşünerek Lokum Hanım'ı da azıcık çekeyim size. Bakın kenarda köşede. Neden? Çünkü annesinin yanına geldi. Değil mi yavrum? Annenin yanına geldin değil mi kızım? Bal çocuğum benim. Bal yavrum. Anne azıcık işler halletsin, sizin tüyleri süpürecek evdeki. Ortalığın döküntüsünü bir toplasın kızım. Mırlamasını yediğim kız. Çok özledik, minnoşlarımızı da çok özledik ya. Ay kurban olsun annesi. Kurban olsun annesi, kurban olsun. Sevsin bıyıklarını, sakallarını, her şeyini sevsin annesi. Şu güzelliğe bakın kızımdaki. Bebeğim benim. Maşallah subhanallah. Şimdi sırada ne var? Mutfak var arkadaşlar. Caner'cim buraları toparlamış. Yıkanacakları yıkamış. Evde böyle şey bulmadık açıkçası. Karışık, dağınık bulmadık. Bulaşık makinemize kadar boşaltmış Caner'cim. Şimdi tavamı da yerine yerleştireyim. İnsan böyle sürekli evinden uzakta kalınca eşyanın yerini de unutuyor bacım. Vallahi böyle bir kafa karışıyor. Bir de benim tripodum hala arabanın bagajında geziyor. Ali'yi aradım, dedim Ali benim tripodum arabada mı? Bagajda mı dedim hani. Çünkü en son piknik yaptığımızda dur düşme. En son piknik yaptığımızda arabanın bagajında kalmıştı. Sonrasında da Ankaralara doğru düğüne gitmiştik biliyorsunuz.
Güzel kızım Elifciğimin güzel gününü de gördük çok şükür Allah'a. Yuvasına yerleşti. Şimdi geliyorum bir saniye. Caner'cim böyle tencereleri makineden çıkarmış. Dolaba koyulacaklar falan. Bakın burada tencereler. Biraz da biz geliyoruz diye herhalde ortalığa el attı. Yani bizim evde olmamamız Caner için daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü o böyle hani evde ben şimdi video çekiyorum, ses oluyor falan. Caner de şey yapıyor yani. Aslında olmuş, ne olmuş? Tencerenin şuralarında leke kalmış da. Bir elden geçirmem lazım. Ona bir bakarım. Şimdi sınava hazırlanıyor biliyorsunuz. Sınavımız var. Allah bütün evlatların yolunu bahtını açık eylesin. Benim evlatlarımın da inşallah. Hiçbir evladın emeği boşa çıkmasın arkadaşlarım. Zorlu süreçler, zorlu dönemler. Yani diyorum ya bu sene Caner Rabbim emeklerinin karşılığını kat kat almayı nasip eylesin. Hiç çocuğumuzun yanında olamadık. Rabbim böyle nasip etti. Ne yapalım? Daha önce de bahsetmiştim ya size. Yani babam hastayken duramazdım yani. Babamın yanından ayrılamazdım. Siz olsanız ne yapardınız? Hadi sordum size. Babanız kanser hastası olsaydı, tedavi edilemiyor olsaydı, akışa bırakılmış olsaydı, günden güne de düşüyor olsaydı ve size sürekli gel kızım, gel kızım, sen bugün gelmiyor mu? Sen gelmiyor mu bu tarafa deseydi siz ne yapardınız? Ya şöyle elinizi bir vicdanınıza koyun. Ne yapardınız acaba? Ben de merak ettim gerçekten. Hangi tarafı tercih ederdiniz? Evladınızın yanında olmayı mı tercih ederdiniz? Üniversite sınavına hazırlanan çocuğunuzun yanında olmayı mı tercih ederdiniz? Babanızın yanında olmayı mı tercih ederdiniz? Nasıl bir yol izlerdiniz? Gerçekten merak ettim ben bu konuyu şimdi. Size de sordum. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Şu mutfağımı da bir halledeyim. Arkadaşlarım. Toplayayım buralarımı, tencerelerimi, tavalarımı yerine yerleştireyim. Sağ olsun çocuklarım yine çok güzel idare ettiler. Allah razı olsun hepsinden. Şuraları bir toparlamam lazım. Yeliz nereyi toplayacak şaşırdı diyebilirim. Gerçekten. Caner'cim makineyi yerleştirip boşaltmış ama kapaklar, tencereler hepsi değişmiş. Evlatlarımızın canı sağ olsun. Evlatlarımızın yüzü gülsün. Hepsi mutlu olsun. Her iş olur biter. Temizlik. Bakın şurayı şöyle bir bezle alıyorsun temizleniyor. Orayı bir köpürtüyorsun temizleniyor. Ama kırılan kalpler düzelmiyor arkadaşlarım. Hele ki ev işi için evlatları kırmaya, üzmeye hiç gerek yok. Bu konuda da sordum size. Hadi bakalım. Hemen adamın tozunu da alayım arkadaşlar. Yerleştireyim. Makineye atılacakları attım. Renklerim de yıkandı o arada. Bu ara biraz tembelim. Yavaşım. Caner'in nevresimini değiştirdim arkadaşlar. Bir o tarafa gidip iş yapıyorum. Bir bu tarafa gelip iş yapıyorum. Toparlıyorum. Hallediyorum işte arkadaşlarım. Kafamda da deli deli düşünceler var. Bir bilseniz kafamdaki düşünceleri. Hani böyle köy evine ankastre setli ocak, davlumbaz, fırın diyordum ya. Vallahi tripodumu da idare edin artık arkadaşlarım. Yüksek tripodum olmadığı için sizi böyle tam olarak şey yapamıyorum. Ne diyordum? Davlumbaz, fırın, işte şu arkada gördüğünüz ankastre setten köye de lazım, köy evimize lazım. Allah izin verirse köy evimizi Caner'in sınavından sonra falan köye gittiğimiz zaman hallederiz. Ağustos ayı Ali'nin kayınbabama bakma ayı. O zaman her şey tamamlanmış olur herhalde. O zaman mı olur, o zaman mı olur bilmiyorum. Bakalım netleştiririz yavaş yavaş da. Vallahi arkadaşlar şimdi 15-20 bin liraya da ankastre set var. 40-50 bin liraya da ankastre set var. 9 senedir kullanıyorum. Hani buraya yenisini alıp köye bunları mı götürsem diyordum. Sonra da diyorum ne gerek var çok fazla para vermeye arkadaşlarım. Diyorum bunlar burada duruversin.
Ondan sonra oraya diyorum işimini görecek kadar bir fırın, ocak, davlumbaz al diyorum kendi kendime. Çünkü hangi ocak olursa olsun pişiriyor, hangi fırın olursa olsun pişiriyor diyeceğim. Aynı pişiriyor diyeceğim. Yani fırının çok fazla özelliğine ihtiyacım yok. Wi-Fi'sine şununla buna ihtiyacım yok. Çok özellikli bir fırına ihtiyacım yok. Güzel pişirmesi yeterli. Hani böyle yakmasın etmesin bilmem ne. O ısı ayarı önemli yani güzel olması. Davlumbaz olarak da davlumbaz almamız gerekiyor oraya. Filtreli davlumbaz almamız gerekiyor. Hani böyle davlumbaz hortumu havalandırmaya gerek yok yani. Havalandırabileceğimiz mutfağın yeri olmadı yani kuzine olduğu için davlumbaz hani kaydı böyle bayağı öbür tarafa. Ne yapsam bilemiyorum yani çok fazla para vermek de istemiyorum açıkçası. Diyordum ya buraya böyle güzel bir hani Bosch'un Siemens'in bir takımını alayım. Onu buraya takarım bunu oraya götürürüm diyordum. Ama bu davlumbaz filtreli bir davlumbaz değil. Bilemedim bacılarım. Siz olsanız ne yapardınız? Ne düşünürdünüz? Diye de sorayım size. Yani gönül her şeyin en iyisini olsun istiyor ama dediğim gibi çakmağını çevirdiğin zaman ocak yanacak, yemeğini pişirecek. Fırına attığın zaman derecesini ayarladığında ki 180 derece ayarlıyoruz hep. Fanlı alt üst ayarlı olması yeterli ve ızgarasının gizli olması yeterli diye düşünüyorum şimdi. Yani bir fırına şimdi 45 bin lira vereceğim buraya. Bunu götüreceğim. Sadece onunla bitmiyor. Köy evine alınacak, yapılacak. Bir oturma alanı oluşturmamız lazım. Bir sürü ihtiyaç var yani arkadaşlarım. Ne yapacağım bilemedim güzel bacılarım. Soruyorum size. Ne yapsın bu Yeliz bacınız? Çok konuşacakmışım gibi de oturdum da oturmaya zaman yok. Şimdi tezgahımın da uzunluğu. Ondan sonra yemek işine mi geçeceğim, dip köşe süpürmeye mi geçeceğim bilemedim. Bir de fasulye çıkardım buraya böyle. Yemek yapacağım. Şurayı da bir alayım da. Şu minnoşları kendimce taramaya çalıştım arkadaşlar. Üzüm Efendi mırın tarattı kendini. Bal çocuk. Bal çocuk. Annesinin bal çocuğu. Lokum Hanımsa birazcık rüşvetle tarattı. O evi dip köşe süpüreceğim ya. Tüylerini birazcık arındırmak istedim arkadaşlar. Süpürdükten sonra rahat olsun dedim kızım ya. Oy benim güzel kızım. Oy benim kafanda açık kalmış. Annem tüy kalmış açık. Onu aldım tamam. Sıkıntı yok. Cansu'yla beraber akşam güzelce tarayacağız onları. Tarayacağız değil mi anne? Baksanıza üstünde tüyleri görünüyor. Bal çocuk bunlar bal. Bal çocuk. Olsun tüyleri olsun. Canları sağ olsun. Güzelliklerine kurban olsunlar. Yaradana kurban olsunlar. Nasıl elimi takip ediyor? Nasıl elimi takip ediyor? Elimi uzatsam dalacak. Cadı. Cadı lokum. Oyalama beni. Çok işi var annenin. Uzun süre evde olmayınca arkadaşlarım fırfırellada dik süpürgede kullanmamak lazım. Çünkü dip köşe bununla çok güzel alınıyor. Değil mi üzüm? Gel annem gel. Gel aşkım. Gelsene aşkım. Gelsene oğlum. Bak şimdi. Ya gelsene ben seni çağırıyorum gelmiyorsun annem. Ha? Masaj mı yapıyorsun? Yatıyordun değil mi? Şimdi odalar tamam. Banyo tamam. Sırada neresi var? Sırada mutfak, salon ve balkon var. Evimize vuran güneşin güzelliği, benim oğlumun güzelliği, benim çocuğumun. Üzmikim. Üzmikim benim, Üzmikim annesinin bal çocuğu. Bu pufu, koltuğu da güzelce yatay süpürgemle süpüreceğim arkadaşlar. Tüylerini onunla alacağım. Ondan sonra tamam. Akşam yemeği işine geçiş yaparız. Haydi bana kolay gelsin. Başladık. Bitirelim bakalım. Bal çocuklarla oynuyoruz evin içinde işte. Oyalanıyoruz biraz bir şeyler. Vakit hızla geçiyor valla. Arkadaşlarım yemeğimi de yaptım ben. Şöyle taze fasulye, pilav, tarhana çorbası. Cansu ile Ali hala gelmedi. Oğluşumla beraber biz böyle yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Öyle yoruldum. Şimdi Caner'cim de birazcık vakit geçirme zamanı benim için. Özleştik diyorum özleştik. Görüşmeyeli çok oldu. Evet bayağı özleştik. Sen istedin ama bu durumu. Yani evde yalnız kalmak
Seni mutlu ediyordu. Alıştı çocuk yalnızlığa arkadaşlar. Önceden alışayım dedim ya. Alıştı çocuk yalnız kalmaya. Böyle aylarca tek başına yaşadı evde ablasıyla falan ya. Alıştı yalnızlığa. Hadi bakalım. O zaman bize afiyet olsun. Ali Bey gelecek de biz market alışverişi yapacağız. Ali'de ses soluk yok. Aradım ulaşamadım. Kedi tutuyordu en son. Ben uğradım kliniğe gelmeden. Ha, sonda takılırken mi? Bilmiyorum ne takıyorlardı. O kadar durmadım. Ablan şey dedi. Tam çıkacaktık. Kedi geldi dedi. Odur o zaman. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Allah bin bereket versin. Son fasulyemi de pişirmiş oldum. Taze fasulye olayı bitti. Kilerden mi? Yo, dondurucudaydı Ha, bu. Aha. Kilerde fasulyemiz yok. Vallahi acıktım da yani koşturmaktan. Bayağı da bir iş yaptım. Caner'cimle vakit geçirelim. Birazcık böyle beraber baş başa vakit geçirelim dedik biliyorsunuz en son. Sonra Ali ile Cansu geldi. Yapılan işte klinikte yaptıklarını anlatırken öyleydi böyleydi şöyleydi derken tam böyle bir hasret gidermeli akşam oldu arkadaşlar. Caner'cimle de böyle işte hepimiz bütün aile bir arada olunca telefonu elime alamadım. Zaten koltukta da böyle mayıştım kaldım arkadaşlar. Yol yorgunluğu var. Dip köşe süpürdüm. Minnoşlarımızın tüyü bayağı şey yapmış. Fırfırela'yı da çalıştırmadık biz İstanbul'dayken. Hani Cansu burada olmadığı için biz köydeyken falan Cansu'cum fırfırela'yı çalıştırıyordu. Hani telefondan gönderiyordu odalara çalıştırıyordu. Minnoşların tüyleri toparlanıyordu. Ama bu sefer her yer böyle birazcık tüylenmişti. O yüzden bayağı böyle teferruatlı süpürdüm. Koltukları, dip köşe, evin her yerini. Süpürge beni birazcık yordu arkadaşlarım. Neyse bakalım bu videoyu da böyle karşınıza getiriyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi de bekliyorum. Sayfamız yani YouTube kanalımız bayağı etkileşimlerimiz düştü. Düzenli gelemedim çünkü karşınıza belli bir saat olması gerekiyor. Yani her gün 11'de ise 11'de, 12 ise 12, 1 ise 1 videolarımın gelmesi gerekiyor ama düzenimiz çok şaştı. İnşallah düzene sokarız. Düzene getirebiliriz inşallah. Abone olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın eğer değilseniz. Çünkü videolar geldiğinde size bildirim geliyor arkadaşlar. Bildirimlerinizin kapalı olmaması lazım ki yeni videolardan haberdar olabilin. O zaman bana müsaade. Bakalım bugünü nasıl geçireceğiz. Şöyle bir başlayalım. Bismillah diyelim bir başlayalım günümüze. Kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.